bazı şeyler için fedakarlık yapmak gerekiyor. Sabahın bu en erken vakitlerinden bir tanesinde daha hava yeni aydınlanmaya başlıyor. Dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesine geldik. Buraya defalarca gelmeme rağmen ben de gün doğumu için ilk defa geliyorum. Bakalım nasıl bir manzara karşılayacak bizi. Şu anda Kamboçya'nın Siem Reap kentine yaklaşık 6,3 kilometre. Tayland'ın başkenti Bangkok'a 407 kilometre. Vietnam'ın başkenti Ho Chi Minh City'ye yaklaşık olarak 470 kilometre. Ve Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'e de 322 kilometre uzaklıkta bambaşka bir yerde dünyanın en önemli ikonik yapılarından bir tanesinin bulunduğu Angkor'dayız. Angkor arkeolojik kentindeyiz. Ve güne Angkor'un yıldızı Angkor Wat'tan başlayalım dedik. Gün doğumunun ve gün batımının en güzel seyredildiği noktalardan bir tanesi burası. Angkor Wat Angkor bölgesinin, Angkor arkeolojik bölgesinin en önemli mücevherlerinden bir tanesi. Angkor Wat Tapınağı'nın merkezde bulunduğu Angkor arkeolojik sitesi öylesine büyük ki 1.626.000 metrekareden oluşan koca bir alanı kaplıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz Angkor Wat dediğim gibi bu alanın mücevherlerinden bir tanesi. En çok bilineni, en güzel görüntüler vereni ve bunun yanında özellikle mimarisiyle, işçiliğiyle, içindeki detaylarıyla çok fazla zaman geçirilecek bir yer. Tabii ki bu kadar uzun süre anlatmayacağım ben size burayı. Çünkü buraya gelmek, birlikte gezmek, belki birlikte gezerken çok daha detaylı bir şekilde hem anlatmak hem de içini gezerken burayı yaşamak gerekiyor. Tabii ki üstünkörü bir şeyler anlatacağım size şimdi. En azından burayı merak etmeniz, buranın sizin için bir cazibe noktası haline gelmesi için elimden geleni yapacağım. Şöyle bir şey var. Angkor Wat'ı gezme günümde yaklaşık 8 gündür süren ağır bir grip geçirdim ve Angkor Wat'ı gezeceğim tarihte bu günlerin sonuna geldi. Bu yüzden hem halim hem böyle yüzümdeki ifade hem yorgunluğum, kimi zaman sesimde bazı kayıplar gelmesi, kimi zaman bir öksürük krizine, öksürük nöbetine tutulduğum için şimdiden özür diliyorum. Çok da iyi değilim bugün, ter içindeyim. Şu anda sabahın 6.30'u Angkor'dayız. Angkor, Khmer Kralı, o dönemin büyük kralı, Haşmetli Kralı Surya Varman tarafından 12. yüzyılda yaptırıldığı düşünülüyor. Düşünülüyor diyorum, aslında o yüzyılda yaptırılıyor ancak tam tarihi belli değil ama 1112 ile milattan sonra 1112 ile 1150 yılları arasında yapıldığı, özellikle daha sonra yapılan çalışmalarda karbon testleri sırasında en azından bu tarihlerde ortaya çıkarıldığı biliniyor. Burası bir Hindu tapınağı olarak inşa ediliyor. Daha sonraki devlet dininin değişmesiyle tabii ki farklı özellikler kazandırılarak şu anda Budizmin tapınaklarından bir tanesi oluyor. Ama dünyanın en büyük tapınak kompleksi halen burası. Dünyanın en büyük tapınağı, dünyanın en büyük Hindu tapınağı ve döneminde Hindu tanrısı Vishnu'ya adanmak üzere Surya Varman tarafından yaptırılan bu eşsiz eser günümüzde öylesine efsanelerle anılıyor ki, hakkında öyle hikayeler anlatılıyor ki işte onun için Kamboçya'ya, Siem Reap'e gelmek gerekiyor. Burayı birlikte en azından, hadi birlikte olmadı, siz en azından başkalarıyla da olsa gezmeniz gerekiyor. Bunu tavsiye ediyorum. Gerçek anlamda hani
Çok ünlü listeler vardır. Ölmeden önce yapılması gereken şeyler listesi. İşte Angkor ziyaret edilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Eğer elinizde bir imkanınız olursa hiç zaman kaybetmeden, hiç fırsat kaybetmeden merkezinde Angkor Wat'ın bulunduğu Angkor arkeolojik sitesini mutlaka ziyaret edin. Angkor Wat'ın batı tarafındaki girişte bulunan rölyefli galeriler çok ilgi çekici. Özellikle zamanında buradaki bütün işlemeli hikayelerin, tabii ki bunları anlatmak gerekiyor, burada zaman geçirmek gerekiyor. Upuzun vaktinizi almayacağım ama buradaki bütün eserlerin zamanında şurada da gözüktüğü gibi kırmızı boyalı, özellikle tamamen kırmızı şekilde yer aldığı ve gün batımlarında, gün doğumlarında tabii ki bulundukları yere göre çok farklı görüntüler verdikleri anlatılıyor, biliniyor. Hala kırmızı renkler az da olsa gözüküyor. Hint mitolojisinin epik destanlarını burada resmetmişler ve bu giriş galerileri sağa ve sola olmak üzere 48,5'ar metreden oluşuyor. Orta blok haricinde. Mahabharata biliyorsunuz Hint mitolojisinin en ünlü destanlarından, epik hikayelerinden birini oluşturan büyük bir mitolojik eser. Ve hemen batı tarafında bulunan bu rölyeflerde işte savaşın ismini unuttum. Kuruksetra Savaşı'nın yani Mahabharata destanının son sahnesini oluşturan Kuruksetra Savaşı'ndan bazı görüntüleri, bazı hikayeleri burada resmetmişler. Angkor Wat'ın insanları en çok zorlayan yeri işte bu merdivenleri. İlk geldiğimde de yine çok fazla zorlanmış, heyecanlanmıştım. Hem inerken hem çıkarken rahatsız edici bir dikliği var. Gerçek anlamda zorluyor. Özellikle yükseklik korkunuz da varsa çok da hoş dakikalar geçirmiyorsunuz. Angkor Wat'ın ana binası tam da burası. Bu yaklaşık olarak çıktığımız merdiven 20 metre yüksekliğinde ama çok dik şekilde çıkıyoruz. Yine kulelerin en yüksek noktası 40 metrenin üzerinde bulunuyor. Peki etimolojik olarak Angkor Wat ne demek? Angkor bir şehir, büyük toplanılan yer, birlikte yaşanılan yer anlamına geliyor. Wat daha önceki bir videoda da bahsetmiştim. Tapınak anlamında kullanılıyor. Yani tapınak kenti, tapınak şehri anlamına gelen bir ismi var. Aslında baş şehir olarak da kullanılıyor. Kral II. Surya Varna burayı kendine devletinin baş tapınağı yapıyor ve aynı zamanda da mezar yeri olarak tasarlıyor. Ve aslına bakarsanız o öldükten birkaç yıl sonra tamamlanıyor. Yine yapılan çalışmalara göre tam olarak tarihi bilinemiyor demiştim. Çünkü aralarda duraklamalar oluyor, istilalar oluyor, savaşlar oluyor, işte bir takım inşaatlar duruyor. Doğa olayları yüzünden yine duraklamalar oluyor. Ve Angkor Wat günümüzde dünyanın en ilgi çeken yerlerinden biri olarak hala milyonlarca ziyaretçiyi Kamboçya'ya çekiyor. Angkor Wat'ı gezerken gördük. Yaklaşık olarak binanın içerisinde hem saklı hem ortalarda bulunan apsaralar var. 1700 adet apsara ve devata
bulunmuş burada. Hemen şurada da görüyorsunuz. Apsaralar ve devatalar Hint mitolojisinde çok özür diliyorum. Apsaralar Hint mitolojisinde Süt Okyanusu'ndan çıkan ölümsüzlük iksirini arayan çok güzel dünya dışı varlıklar, su perileri veya bulut perileri olarak da geçiyor kimi kaynaklarda. Değişik insanüstü, doğaüstü canlılar. İşte bunlardan 1700 tanesi tam da Angkor Wat'ın içinde yer alıyor. Yine Devatalar da aynı şekilde. Devatalar da yine Hint ve Budist mitolojisinde yer alan önemli doğaüstü varlıklar. Devatalar aslında birçok varlığın yansıması olarak tasvir edilen varlıklar. Dediğim gibi bugün hastalıktan yeni kalktım. Aslında yeni kalktım da sayılmaz. Üzerim şu anda su gibi terliyim. İnsanlar çok fazla terlemiyorlar ama ben hem kullandığım ilaçlardan hem de onun verdiği, hastalığın verdiği halsizlikten hem şu anda halim yok, anlatırken de fark ediyorsunuzdur, hem de sürekli bir öksürük nöbetine tutuluyorum. Sürekli yoruluyorum. Bunun için de özür diliyorum tekrar. Aralarda çok fazla şey konuşamıyorum, çok fazla şey anlatamıyorum. Zaten burada çok fazla şey anlatmak tabii ki önemli ama burada birlikte olursak eğer bir gün birlikte gezme fırsatı yakalarsak hep beraber o zaman çok daha fazla şeyi paylaşırız. Çünkü burada bu ambiyansı yaşamadan sadece ekranın bu kısıtlı boyutuyla bunu anlatmak çok da kolay değil. Gezerken bilmek gereken önemli şeylerden bir tanesi Hint mitolojisi. Dediğim gibi koca bir tapınak var ortada ve bu tapınak Hint tanrısı Vishnu'ya adanmış. Ve 12. yüzyıldan daha sonrasında Hindu inancından çıkan devlet Budizm'e geçerken Budizm'in iki ayrı kolunda farklı farklı eklemeler yapmış buraya. Ve tasvirler, etraftaki bir takım yine heykeller, ortalığa konulan el işi eserler ve bunun yanında çok önemli işlemeler yine işte bu mitolojik kısmı, mitolojik hikayeleri, mitolojik dini hikayeleri bilmek gerekiyor ve onlarla ancak anlam kazanabiliyor ya da çok güzel eserler ortaya koymuşlar deyip geçebiliriz tabii. Çünkü zaten Angkor kompleksi, Angkor arkeolojik sitesi öyle bir günde falan gezilecek bir yerde değil. Angkor'u gezerken iki ana rota belirlemişler. Bir tanesi Small Circle olarak geçiyor, diğeri Big Circle olarak geçiyor. Ama Big denmesine bakmayın, çok daha fazla şey görüyor değilsiniz. Yine Angkor Wat'ın etrafındaki yüzlerce tapınağı, önemli tapınağı, ayakta kalmış tapınağı hikayeleriyle birlikte farklı günlerde gezmek amacıyla yapılmış bir rota. Özellikle bu rotaları gezerken tabii ki bir gün yetmiyor. Bir gün belki kısa tura, kısa daireye. Bir diğer günde
diğerini ayırmak gerekiyor. Hatta bunun için Angkor Wat biletleri de yine farklı günler daha fazla multi girişler için ayrı ayrı pazarlanıyor. Khmer Kralı 2. Suryavarna bu büyük kompleksi inşa ettirirken bazı önemli detayları da atlamamış. Özellikle Angkor Wat Tapınağı'nın, yani bu ana kompleksin etrafında bir hendek var. Çok ciddi, uzun bir hendek. Buraya girişte de batı kapısından girildiğinde şu anda geçici bir köprünün üzerinden geçip gittiğimiz, diğer normal köprü çünkü onarımda, birkaç sene içerisinde açılacağı söyleniyor. Tamamen sularla çevrili bir arazinin içindeyiz. Bazı yerlerde bu su kanalları ortaya çıkmış, bazı yerlerde yeraltı sularıyla yine yapının altından geçiyor ve bu su kanalları diğer Angkor arkeolojik sitesinin neredeyse tamamını geziniyor ve zamanında burada, yani bu tapınakları yaşatmak için binlerce kişi bu tapınaklarda görevli olarak yaşıyor ve yine bu su kanallarını farklı amaçlar için kullanıyorlarmış. Şu anda da su kanallarının birçok bağlantısı ta Tonle Sap Gölü'ne kadar gidiyor ve Angkor Wat'ın etrafını çeviren, bu şu anda hem güzellik olarak gözüken hem de kimi zaman güvenlik amaçlı yapılmış olan bu hendekler hali hazırda buranın sırlarını barındırmaya devam ediyor. Angkor Wat hakkında bence önemli detaylardan bir tanesi, bilinmesi gereken değişik bilgilerden bir tanesi, aslında buranın isminin döneminde, yapıldığı tarihlerde isminin Angkor Wat olmadığı. Yani tapınak şehri ismi daha sonrasında verilen, bizlerin kullandığı aslında bir isim olarak ön plana çıkıyor. Yine Sanskritçe'de Nokor Wat ismiyle anıldığı düşünülüyor ve daha sonrasında söylene Angkor Wat şekline dönüştüğüyle ilgili bir inanış var. Ama kesin olarak bu tapınağın, bu arkeolojik tapınak sitesinin kalabalıklığının, çünkü yüzlerce tapınak var burada, gerçekten çok farklı, karma karışık bir yapı, gerçek ismi hala bilinmiyor. İşte Angkor Wat'ın asıl bu çevredeki hendeyi kesip buraya girişi sağlayan, ana kapısını bağlayan köprü hemen arkamda yer alıyor ama inşaat halinde. O yüzden şuradaki geçici, biraz önce sabah geçtiğimiz ve şimdi de dönmek için geçeceğim köprü kullanılıyor. İşte bu nehir o Süt Okyanusu'nu ve Menu Dağı'na gidilen yolu anlattığına inanılıyor. En azından böyle bir tasviri var. Ya da daha sonrasında bu inanç eklenmiş. Ancak bu su birikintisi olarak gördüğümüz şeyin aslında 4 metre derinlikte 5 kilometrelik bir alanı kaplayan 200 metre uzunluğunda bir yer olduğunu da aklımızdan çıkarmayalım. Oldukça geniş ve bakımlı aslında bakarsanız. Çünkü sürekli olarak yeni su kaynaklarıyla da besleniyor. Bu yüzden de yaşayan bir su birikintisi ve hala günümüzde su bağlantılarını nehirlerle ve Tonle Sap Gölü ile devam ettiriyor. Şu anda Angkor üzerindeki turistik kalabalık hareketini, turistik hareketi yönlendiren köprü, işte bu yapma plastik iskele. Oldukça kalabalık grupları böyle sallana sallana, yaylana yaylana bu dünyanın en önemli tapınak sitesinin ortasındaki en önemli tapınağı Angkor Wat'a bağlayan köprü olarak ön plana çıkıyor. İşte turist grupları dünyanın her yerinden. Ben Erkut Özen. Kamboçya'da, Angkor Wat'tayız. Kamboçya'da Angkor Wat arkeolojik sitesinin etrafında dolaşmaya devam ediyoruz. Angkor Wat'tan çıktık. Şimdi Angkor Thom'a gidiyoruz. Orası da enteresan ve çok çekici tapınaklardan bir tanesini oluşturuyor. En çok ziyaret edilen noktalardan bir tanesini oluşturuyor. Şu anda beni özel olarak gezdiren tuk tuk driver'ım
ve buranın en iyi, gerçekten bu bölgeyi en iyi bilen kişilerinden bir tanesi. Onunla da tanıştıracağım sizi ve buraya gelirseniz, kendiniz turu yapmaya çalışırsanız, kendiniz turu planlarsanız kendisiyle ilgili iletişim adreslerini de hemen videonun altına bırakacağım. Yine sevgili arkadaşımın, benim tuk-tuk driver'ımın, belki de Kamboçya'nın Siem Reap'in en güvenilir, en bilgili, en gerçekten işini heyecanla ve keyifle yapan motosiklet sürücüsünün size bütün bilgilerini vereceğim. Siz de çok rahatlıkla bu turu yapabileceksiniz. İşte bahsettiğim, içeride bahsettiğim hendek kısmı, nehir kısmı tamamen buradan devam ediyor ve bu şekilde bütün Angkor Wat'ın etrafını çeviriyor. Tabii onun yanında kanallarla bu tapınak bölgesinin etrafı da yine bu su hendekleriyle çevrili. Angkor Wat hakkında anlatılan hikayelerden bir tanesi, güya burası tamamen orman tarafından kaplanmış ve kaplandıktan sonrasında da uzun yıllar, uzun yüzyıllar bulunamamış vesaire şeklinde anlatılan bir hikaye. Daha sonrasında işte buraya gelen bir Fransız ekibi ormanın içerisinde Angkor'u o güneş doğumunda, güneşin doğduğunda parıltılarını görüyorlar ve bu büyük yapıyı ortaya çıkartıyorlar vesaire şeklinde anlatılıyor. Ancak bu bir hikaye, dediğimiz gibi bir hikaye. Çünkü 1586 yılında Portekizli bir Kapuçin keşişi Antonio de Madalena kendi belgelerinde Angkor Wat'tan zaten bahsetmiş. Daha sonrasında da 1880'de yine bölgeye bilim adamları ve gezginler tarafından ziyaret edilip kayıtlara geçirilmiş. Yani anlayacağınız o anlatılan işte birden bulunduğu ormanın içerisinde yüzyıllarca saklanmış bir yapıydı vesaire şeklinde anlatılan hikaye sadece bir hikayeden ibaret. Angkor Wat için söylenecek önemli bilgilerden bir tanesi de işte gün doğumu ve gün batımıyla gerçek anlamda ön plana çıkan bu tapınak en önemli özelliklerinden bir tanesini Angkor Ekinoksu isminde bir doğa olayıyla yaşıyor. Yani yılın belirli günlerinde, yani yılda 2 defa ekinoks şeklinde bir hareketle tapınağın en güzel noktasından, güneş en güzel açıdan senede 2 defa doğuyor ve Angkor Ekinoksu da işte böylece gerçekleşmiş oluyor. Birlikte Angkor'u gezdiğim gruplarıma her zaman anlattığım bir şey vardır. Angkor'un en süslü, en etkileyici yerlerinden bir tanesi Angkor Thom'un Güney Kapısı. Güney Kapısı girişi olarak anlatırım hep. İşte şimdi oraya geldik ve Güney Kapısı hakkında da birkaç kelam edelim öyleyse. Güney Kapısı, dediğim gibi, Angkor arkeolojik sitesinin Angkor Thom'a girerken en ilgi çekici yerlerinden bir tanesi. Mutlaka görülmesi gereken yerlerinden bir tanesi. Zaten gelen bütün gruplar Güney Kapısı'ndan giriş yapıyorlar. Normalde Angkor Thom'a 5 giriş kapısı var. İşte güney, doğu, batı vesaire şeklinde. Bu 5 kapının en özellikli olanlarından bir tanesi de işte Güney Kapısı. Şimdi Güney Kapısı üzerinden Angkor Thom'a gireceğiz. Ancak buraya girmeden önce Güney Kapısı'nın üzerinde bazı detaylar var. Şimdi onlarla ilgilenelim. Gerçekten burası bir sanat eseri. Güney Kapısı'ndan girmeden önce görüyorsunuz, hemen şurada 100 metre genişliğinde bir hendek var. Bir köprüyle bu hendek geçiliyor. Bu 100 metre genişliğindeki köprüyle geçilen hendeğin üzerindeki köprüde yer alan eser çok enteresan bir eser ve gerçekten Angkor arkeolojik sitesinin de en önemli detaylarından birini barındırıyor. Bir naga yılanını çekiştiren burada 54 tane dev heykel var. Bu 54 dev, görüldüğü gibi, buradaki naga yılanını çekiştiriyorlar. Hemen karşı tarafta 54 dev heykel diğer naga yılanını çekiştiriyor. Ama bu heykellerin bir farklılığı var. Nedir bu farklılık? Öncelikle şöyle bir bakalım. Bakın, heykellerin üstündeki, yüzlerindeki ifadeye bakarsanız hemen girerken, yani girişe göre baktığınızda sağ tarafınızda kalan heykeller, devler, naga yılanını çekiştiren devler, asık suratlı, şiş gözlü, şiş dudaklı, böyle botokslu bir imaj veren ve aslında kötülüğü simgeleyen, kötülüğü anlatan, değişik yüz ifadeleriyle dikkat çeken, şişkin gözleri, kızgın suratları, kızgın dudakları, bakın şöyle çok daha net, düşünceli ve kızgın suratlarıyla naga yılanını çekiştiriyorlar. Hemen sol tarafında da yine 54 tane dev var. Bu 54 dev
Yine naga yılanını çekiştiriyorlar burada görüldüğü üzere. Ancak buraya baktığımızda naga yılanlarını çekiştiren devlerin yüz ifadeleri çok daha farklı. Özellikle şurada birkaç tanesinde çok daha net göreceğiz. Bunlar daha gülümsüyor, hayata daha güzel gözlerle bakıyorlar. Bunun da nedeni işte dünyanın çeşitli konularda tamamen karşıtlık görüşlerine, karşıt görüşlere ikiliye ayrılması. Kötülük, iyilik, siyah, beyaz vesaire, yin ki yang gibi bazı özelliklerden de kaynaklandığı söyleniyor. Ve bu 54 burada dev heykelin arasından bu görkemli kapıdan içeriye doğru giriyoruz. Kapıya doğru bakarsak da kapının üzerinde 4 tane yüz var. Bu 4 tane yüz üzerinde de 3 tane tapınak var. Bu tapınaklardan bir tanesi yine Orta Angkor tapınağına benzer bir işleme yapılmış. Bu 4 tane yüz de yine belirli tanrıları veya o döneme ait yine kralları simgelediği konusunda, bazı tasvir ettiği konusunda bazı görüşler var. Ancak bunlar tamamen bilinmiyor. Buraya gelen gruplara birçok kaynaklarda bu şekilde bilgiler aktarılıyor veya buradaki yerel rehberler tarafından farklı bilgiler veriliyor. Ama bunlar yine bilim adamları tarafından sadece çalışmalarda ortaya çıkartılan bazı fikirler. Tamamen kanıtlanmış, gerçek olan şeyler değil. Çünkü kaynak gerçekten çok az bu konuda. Kaynakta olmadığı için sadece buradaki hikayeler doğrultusunda bazı fikirler üretiliyor. Ve yürümeye devam edeceğiz. Angkor Thom'a doğru gidiyorum ben şimdi. Çok güzel, çok farklı bir şekilde göreceğimiz bambaşka bir hikaye anlatacağım size. İşte bu 400'lerin içeriden bakıldığında tam da bu şekilde gözüküyor Güney Kapısı girişi. Biz şimdi Güney Kapısı'ndan içeriye girmiş olduk ve şimdi yola devam edeceğiz. Şu anda yanımızda da benim birlikte gezdiğim arkadaşım, kendine en azından buranın the best driver in Siem Reap and hero, Batman. Marvel hero. Chaya. Chaya da aslında kolay. Is the name Chaya? Yeah, Chaya. Chaya means that candy. Yeah, Chaya ama biz bu Chaya'yı Batman olarak biliyoruz. Zaten aracında da bazı Batman'e ait yazılar ve bazı figürler var. Ben hepsini göstereceğim size. Batman'i videonun altına Batman'le ilgili telefon numarası ve diğer iletişim, communication numaralarının hepsini vereceğim. Bütün transportla ilgili ihtiyaçlarınızı Siem Reap'te yine Batman'le çözebilirsiniz. Chaya veya Batman. Şimdi ben şimdiden teşekkür edeyim. Sonrasında yeniden görüşeceğiz. Onunla birlikte programa devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ve Angkor gezisinin en önemli noktalarından bir tanesi Angkor Thom'a geldik. Şimdi Angkor Thom hakkında da anlatacak bir dolu şey var. Ama tabii bunların hepsini anlatmayacağız. Buraya gelenlere de, gelmek isteyenlere de bir takım şeyler kalsın. En azından ağza bal çalalım. Bir dahakine birlikte gezmek için de bir bahanemiz olsun. Angkor Thom'a girerken Güney Kapısı üzerinde devlerin salladığı Süt Denizi, Hint mitolojisinde anlatılan olağanüstü bir hikaye, mitolojik bir hikaye. Ve işte o kapıdan girdikten sonra düz bir ağaçlıklı güzel bir yoldan devam edip Angkor Thom'un büyüleyici dünyasına geliyoruz. Angkor Thom aslında Angkor Wat kadar önemli bir nokta ve tam anlamıyla bir devlet tapınağı. İçerisinde birçok bölümden oluşuyor. Şimdi bazı bölümlerini göstereceğim ben size. Angkor Thom tam anlamıyla, kelime anlamıyla da büyük şehir anlamına geliyor. Angkor Thom gerçekten büyük bir tapınak şehri. Devletin en önemli tapınak şehirlerinden bir tanesi. Angkor Thom tam anlamıyla aslında bir tapınaklar silsilesi, bir tapınak zincirinin devamı. Ne demek istiyorum? Süregelen kralların dönem dönem Angkor Thom'a bazı eklentiler yapması ve eklentiler yaptıktan sonra da Angkor Thom'un son haline gelmesini sağlamasından bahsediyorum. Özellikle
Kimer ordusunun yürüyüşü, Kimer ordusunun uygun adım marşı ile birlikte Kimer ordusunun düzenini anlatan bir girişteki rölyefler. Yine fillerle bezeli bir savaş, Çinlilerin bölgeye gelmesi, bir takım Hint destanlarından yine bazı önemli olayların aksettirildiği bir dolu hikayeyi barındırıyor. İşçilik gerçekten etkileyici. Öyle böyle değil. Bu duvarların üzerlerindeki bu ince işçilik çok dikkat çekici. Yine her yerde kutsal, mistik apsaralar var. Ve onlar bütün sütunları süslüyorlar. Angkor Tapınağı'na Bayon Tapınağı'ndan giriliyor. Bayon buranın en önemli tapınaklarından bir tanesi. Yüzler Tapınağı olarak da biliniyor. Şu anda halen tartışması devam eden ve kime ait olduğu bilinmeyen ya da üzerinde bazı fikirler üretilen 170'in üzerinde yüz var. Taş yüzler var. Bunlar kimi tasvir ettiğiyle ilgili bilim adamlarını sürekli olarak meşgul ediyor. Ve Bayon Tapınağı'na giriyoruz. Bayon Tapınağı, Budist Kral Jayavarman'ın 7.'sinin inşa ettirdiği bir tapınak. Ve kendisi devasa tapınaklar inşa ettiriyor ve Angkor Wat'tan tam bir asır sonra yapılıyor. Buradaki yani Angkor bölgesindeki yapılan tapınakların en sonuncusu bu değil. Ancak devlet adına yapılan ve devletin kullandığı tapınakların en sonuncusu kesinlikle Bayon Tapınağı. Bayon Tapınağı gerçekten Angkor Thom'un, hatta belki Angkor'un en çok anlatılacak detaya sahip, özelliklere sahip yapılarından bir tanesi. O kadar çok hikaye anlatan rölyef var ki üzerinde. Bu işte Kimer ordusunun yürüyüşü, onların ordu güzergahında gittikleri işte mızıka takımlarının çaldığı bandoları vesaire vesaire. Onun yanında işte Kimer kralının, Budist kralın tapınağı inşası ile ilgili rölyefler. Anlatılacak daha bir dolu efsane ve bir dolu hikaye yine Bayon Tapınağı'nda sizleri bekliyor. Onları da artık geldiğinizde inşallah ya da birlikte gezerken inşallah anlatırız. Belirli konuları birlikte değerlendiririz. Burada çalışmalar yapılıyor. Bakalım ne yapıyorlar burada. İşte sezon başlamadan önce temizlik çalışmaları yapılıyor ve suyun içerisinde bir dolu naylondu, poşetti, plastikti vesaireydi. Çöpü çıkarmaya çalışıyorlar. Gerçekten işleri çok zor. Suyun içindeler. Zaten bir lokmacıklar. Hava güzel en azından. Boğulacak bir durumda değiller. Çok zor işleri. Angkor'da en önemli şeylerden bir tanesi, kondisyonunuza güvenmiyorsanız burayı gezmeye gelmeyeceksiniz. Ne kadar doğa harikası, doğa harikasının yanında sanat harikası bir yerde olsa gezmek çok kolay değil. Düz ayak yerler var. Ancak bazı yerler tırmanıyorsunuz ve işin ilginç tarafı, işin kötü tarafı çok da sıcak bir hava var.
Tapınağı, Kraliyet Sarayı, Fillerin Terası, Cüzamlı Kral'ın Terası vesaire yine Angkor Thom'un etrafında görülecek noktalar arasında yer alıyor. Tabii ki ben size hepsini şu anda gezip anlatmayacağım. Çünkü çok uzun sürecek ve sıkılacaksınız bu videodan. Bundan dolayı sadece güzel görüntülere birlikte bakalım ve neler gezilmesi gerektiğine birlikte şöyle bir üstten böyle ne derler üzerinden böyle kuş bakışı şekilde bir bakalım. Daha sonrasında dediğim gibi yolunuz düşerse, hatta yolumuz birlikte düşerse bütün detaylarıyla içinden geçeriz hepsinin, hiç merak etmeyin. Videonun sonuna kadar beklerseniz videonun sonunda Angkor Wat'a giriş bileti almaktan, girişten, kaça patladığından, neler yapılması gerektiğinden, diğer bütün konularla ilgili her şeyi yine aktaracağım, anlatacağım. Sizler de Keşfet TV'ye destek olmak için lütfen bu kanala hem abone olun hem de izlediğiniz bu videoyu ve diğer izlediğiniz bütün videoları beğenir ve hatta beğeninin yanında yorum da yaparsanız değmeyin keyfimize. Çünkü algoritma dediğimiz gibi her zaman belirttiğimiz gibi ya da diğer bütün kanallarında belirttiği gibi böyle çalışıyor maalesef. Dediğim gibi Kraliyet Sarayı, Bayon, Bafon, Filler Terası ve onun yanında diğer görülmesi gereken noktalardan bir tanesi Cüzamlı Kral'ın sarayı, Esrarengiz Sarayı. Yine burada yer alıyor. Bir takım onarımlar ve bir takım kazı çalışmaları da devam ediyor Angkor'da. İşte onlar yine buralarda da gerçekleştiriliyor. Filler Terası da hemen burada yer alıyor. Fillerin bir dönem dişleri de duruyormuş. Hatta şurada hemen göstereyim size. Bu Filler Terası önemli noktalardan bir tanesi. Yine detay anlatmayacağım size. Detayları sonradan burayı gezerken birlikte anlatırız. Bu fillerin buradaki bu dişleri de duruyormuş ama artık doğa olaylarına kurban gittiği söyleniyor. Tabii onun dışında tarihi eser kaçakçılarını da muhtemelen nefis bir ürün olmuşlar. Kara borusa ürün olarak dünyanın çeşitli yerlerinde muhtemelen satışa çıkmışlardır diye tahmin ediyorum. Çok sıcak. Dediğim gibi ben de çok hastaydım ve iyileşmedim aslında. Hem sesimden hem halimden, halsizliğimden belli. Ama bu videoya da artık böyle katlanacağız. Çünkü dünyanın en büyük tapınağının içerisindeyiz. Dünyanın en büyük tapınak kompleksinin içerisindeyiz. Burada da buraya kadar gelmişken hastalığı da bir kenara bırakmıyoruz elbet ama Allah da yardımcımız olsun valla. Çok kolay geçmiyor benim için. Sürekli de hem öksürüyorum hem çok ter döküyorum. İlaçların da etkisi. Bakalım bugünü bir bitirelim. Hayırlısıyla. Siz de bu çabanın karşılığı olarak videoyu beğenirsiniz herhalde. Ta Kheo tapınağı buranın önemli tapınaklarından bir tanesi. Shiva'ya adanmış. Tanrı Shiva'ya adanmış bir tapınak. 10. yüzyılda yapıldığı sanılıyor. En azından bulunan yazıtlar ve belgeler 10. yüzyılı gösteriyor. Burası erken saatlerde ya da geç saatlerde ziyaret edilmesi gereken bir tapınak. Çünkü piramit dizaynlı bu tapınağa çıkış oldukça zor. Dik merdivenler. Biraz sonra göreceksiniz, ben yarı katındayım şu anda. Burası 5 tane piramitten oluşuyor ve o piramitlere doğru çıkarken gerçekten yoruluyorsunuz. Sıcaksa özellikle sıcak havada çıkılmaması lazım. Öğle saatlerinde çıkılmaması lazım. Ben ne zaman geldim? Tam öğle saatinde tabii ki. Yani yaptığımı yapmayın, dediğimi yapın tarzında bir öğreti de çıkartabiliriz buradan. Ama burası öyle denk geldi. Ormanın içerisinde yer alıyor tamamen. Etrafı tamamen ormanla çevrili. Bakın, giriş bile tali bir yoldan giriliyor. Aslında yoldan geçerseniz, dikkat etmezseniz çok da gözükmüyor. Prasat Kheo olarak da biliniyor burası. Ve buranın yazıtlarında önemli noktalardan bir tanesi buraya düşen bir yıldırımdan bahsedilmesi ve o yıldırımla ilgili hikayelerin anlatılması vesaire vesaire vesaire. Tabii ki ne yapmıyoruz? Bütün detayları, bütün hikayeleri anlatmıyoruz. Şimdi Ta Kheo'nun tepesine doğru bir çıkalım. İyice yorulalım. Hastalıkla hiç nefes alamamaya devam edelim. Bakalım, Allah sonumuzu hayır etsin demiştik değil mi?
Bakın basamaklar oldukça dik. Ve çıkarken gerçekten insanın başını döndürüyor. Hatta elimi koymadan çıkamıyorum ben genelde bu tip yerleri. Özellikle sırtımda çanta varsa, ki çantayı biraz önce bizim Batman'e bıraktım. Beni geriye doğru çekiyor gibi geliyor böyle dik merdivenlerde. İnerken de oldukça zorluyor. Öğle saatlerine denk getirmemeye çalışın burayı. Ve benim yaptığımı yapmayın. Benim az bir şey kaldı. Bakalım yukarıya çıkayım. Oradan devam ederiz. Manzara da fena değil burada. Evet, emekliye çıktım. Şunun daha da tepesine de çıkılıyor. Ama şurada soluklanmam gerekiyor. Ve buraya her gelen Türk'ün sorduğu gibi soruyu nasıl soracağız? Bunu nasıl yapmışlar? Bu taşları buraya nasıl çıkarmışlar? Bundan vazgeçilmiyor buraya, bu tip yerlere gelindiğinde. Ve Takeo'da işte böyle bir yer. Bakın çevre tamamen orman. Kocaman yüksek ağaçlarla kapatılmış. Ve dışarıdan şu tali yol hemen şurada gözüküyor bakın. Şu tali yolun dışında başka bir giriş yok burada. Sadece şu tarafa yeni tezgahlar, esnafın işte hediyelik eşya, birkaç yiyecek içecek standının konulduğu bir yer var. Onun dışında tapınak dışarıdan, ki eski tarihlerde düşünün hiçbir yol yok. Hiçbir şekilde etrafta böyle satış standları vesaire yok. Neredeyse hiç gözükmüyor. Tamamen ağaçlıkların arasında yer alan bir tapınak. Tanrı Shiva'ya adanmış Takeo tapınağı. Şimdi bu tip gezilerde özellikle merak etmeniz gerekiyor. Aman ben taş yapı işte ne yapacağım, her yer taş, hepsi birbirine benziyor falan gibi bakarsanız buraya da gelmenize aslında çok da fazla gerek yok. Angkor Wat'ta bir Instagram fotoğrafı çektirir. Daha sonrasında da dönüp gidersiniz. Tabi giriş biletini aldıktan sonra bunları görmemek de çok da yazık olur. Bu hikayeleri bilmeden Angkor Wat'ı görmek de aslına bakarsanız yine çok fazla bir şey ifade etmeyecek. Tip yerlere çıkmak iyi de inmek kısmı gözümü korkutmuyor değil. Şimdi kamerayı kapatacağım. En azından Allah korusun yuvarlanmayalım. Takeo'dan çıktım ama ben de çıktım yani. Merdivenlerden iniş zor. Angkor arkeolojik sitesine geldiğinizde benim gibi deli gibi gezmeyebilirsiniz. Belirli tapınakları belirli bir turla, belirli bir programla gezme şansınız var. Ama benim tavsiyem, yine ben olsam en azından buraya kadar gelmişim. Hastalık bile dinlemedik artık. Allah da yardım etti. Şimdiye kadar en azından. Tabii ki sağlığa, saate dikkat etmek lazım ama performansı yapabiliyorsanız, ülkeden 7000 küsür kilometre uzaktayken buralara gelmişseniz mutlaka bu işi yapmanız gerekiyor. Buraları görmeniz gerekiyor. Aman üşenmeyin. Gezmek güzeldir. Seyahat özgürlüktür. Bu halde de bunları söylemek, hani kendim bile inanmıyor gibiyim. Şu üzerimdekini görseniz sırılsıklam. Dediğim gibi ben biraz da haddinden fazla terliyorum bu ilaçlar dolayısıyla, hastalık dolayısıyla ve rahatsız etmiyor değil. Ama şu güzelliğe bakar mısınız? Yani buraya kadar gelmişsiniz, bir Indiana Jones filminin içerisine girmemenin çok da anlamı yok gibi geliyor bana.
Bakın, buraya bireysel olarak da geliyorsanız, yalnız başınıza geliyorsanız bu tip bir operasyon çok önemli. Yani burayı bilen, burada doğmuş, burada oyunlar oynamış, çocukluğu burada geçmiş bir insanın sizi burada gezdiriyor olması, ne zaman, nereden, ne şekilde döneceğinizi biliyor olması, sizi takip ediyor olması, yine böyle bir tuktukla gelirseniz oldukça iyi vakit geçirebilirsiniz gibime geliyor. Şimdi devam ediyoruz. Ve işte Angkor'un 12. yüzyılın sonlarında, 13. yüzyılın başlarında inşa edilen en ünlü tapınaklarından bir tanesine geldik. Angkor Wat kadar ünlü. Neden ünlü? Çünkü bu tapınak içerisinde orman tamamen binaların arasından çıkmış, yeşermiş, bir şekilde başka yapıları sarmış. Ama ondan daha da önemlisi ne olmuş? Yine işte karşımıza bir film çıkıyor. Angelina Jolie'nin başrolünü oynadığı Lara Croft Tomb Raider filminin ana sahnelerinden bazılarının çekildiği ve film sayesinde çok daha fazla ünlü olan Ta Prohm Tapınağı. Ta Prohm bir Hint tapınağı. Bölge krallarının Hindu oldukları dönemde inşaatına başlanmış. Daha sonrasında tabi yine Javavarma döneminde Budizme ait bazı eklemeler yapılmış. Ancak şu anda bile Hindistan'la birlikte Kamboçya buradaki onarımı üstlenmişler ve hem Hindu hem Budist olarak bazı özellikleri yeniden yapılıyor. İşte özellikle Angelina Jolie'nin filminde de başrolü alan ağaçlardan bazıları hemen arkamda yer alıyor. Ta Prohm Tapınağı'nın belki de en önemli detayı, en önemli aksesuarı bunlar olsa gerek. Gerçekten çok etkileyici. Şimdi içeride biraz daha gezelim. Tarzında inşa edilen tapınak etrafında gezilecek bir alanı bırakıp ortasında da yine kocaman bir yapıdan oluşuyor. Çevredeki ağaçlar, hatta tapınağın dışarısında yani tapınağı çevreleyen ormanın bitki örtüsü de, içindeki ağaçlar da yine buradaki ağaçlara çok benzer özellikler taşıyor doğal olarak. Tapınağın içerisinde de bunlara bazı tanrısal özellikler atfedilmiş ve yıllar boyunca Ta Prohm Tapınağı önemli tapınaklardan bir tanesi olmaya devam etmiş. Tabii ki Lara Croft yani Tomb Raider filminden sonra da popülaritesini iyice arttırmış. Hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ben en son geldiğimde buraya bu ağaçların belirli bölümlerinde bu kadar rahat fotoğraf çektiremiyorduk. İyice kapatmışlardı çünkü çok zarar görmeye başlamıştı. Şimdi bayağı üzerinde çalışmalar yapmışlar, etrafı boşaltmışlar. Ağaçların bir kısmını açığa çıkarmışlar ve bence çok güzel bir hal almış. Çalışmalar devam ediyor. Bence ortaya güzel bir şey çıkacak.
Buradaki tapınakları, yani Angkor arkeolojik alanındaki tapınakları gezerken aslında dikkat edilmesi gereken çok önemli bazı rotalar var. Bu rotaları izlerseniz, hikayelere de hakimseniz ya da hikayeleri size anlatacak birileri varsa, hikayelere illa hakim olmak zorunda değilsiniz, ama size anlatacak birileri varsa bu rotalar üzerinde çok keyifli dakikalar geçirebilirsiniz gerçekten. Ama geleyim ben Lara Croft'un çekildiği yerde o ağaçlardan bir tanesini bulup hemen bir fotoğraf çektireyim, Instagram'da paylaşayım, yer bildirimi yapayım. Bakalım sonrasında kaç beğeni aldı vesaire vesaire şeklinde hayata bakmaya devam edersek aslında buradaki birçok hissi kaçırmış oluyoruz. Bu gerçekten bir eleştiri değil, birçok insanın yaptığı şey. Ağaçlar yalnız muhteşem. Gerçekten iyice ortaya çıkartmaya başlamışlar bunları. Yığıntılar başka taraftaydı. Gezilecek tarafların tamamında yığıntılar vardı. Şimdi bayağı toplamışlar. Onları ne yapacaklar bilmiyorum tabii. Hani sonrasında bu Hindistan'la yapılan onarım sonrasında nasıl bir şey ortaya çıkacak çok da net bilmiyorum. Bu sefer de şu arkasında bizim anlattığımız şu duvardaki kırmızı boyalı yerler vardı. Oralara bu yığıntıların tamamını sermişler. Aslında yine bunlar vardı ama arasında bir yerinden bu kırmızı boyaların yapımı ile ilgili bir hikaye anlatıyordum ben. Hikaye derken tabii ki buranın bir gerçeği ve hoşuma da gidiyordu. Sanıyorum oralarda sonradan açılır, bilemiyorum. Bu yenileme çalışmasının bence tek kötü olayı o etkileyici ağaçlardan bazıları ortadan kalkmış sanıyorum. Ya çürüme yaptı ya tehlike doğurmaya başladı. Ama onlardan bazıları ortadan kalkmış. Zaten zor gözüküyorlardı. Ama detaylı bakıldığında Taprom'da birkaç eksilme var. Sanıyorum yerine bazı alternatifler koyup halledeceklerdir konuyu. Bu ağaçlar, bu ağaçların kökleri ve bu ortama kattıkları mistik anlamda tapınağın içerisinde bir de bu ağaçların tanrısal özelliklere atfedilmesi gerçekten paha biçilmez görüntüler veriyor. Evet, dünya üzerinde gezecek çok yer, anlatacak öylesine çok hikaye var ki hangi birine ne zaman yetişeceğiz ve hangi imkanlarla yetişeceğiz gerçekten büyük bir soru işareti herkesin hayatında. Taprom'da böyle bir yer. Yine detaylarını eğer birlikte bir seyahat yaparsak Kamboçya'ya, Vietnam'a, Laos'a, Tayland'a, tabii ki Tayland'a, Taylandsız olmuyor sanki. Her ne kadar böyle kültürel anlamda bakıldığında Vietnam, Kamboçya bambaşka bir yer gibi gelse de Tayland'ın da o doğal güzellikleri, özellikle Adalar Denizi, Andaman tarafında, Tayland Körfezi ve Andaman Denizi adaları paha biçilmez dakikalar sunuyor. Ama onun yanında işte buranın bu geçmişinin hikayeleri, Vietnam'ın gurur dolu, acı dolu yılları, buranın da çok acı hikayeleri var. Kamboçya'nın da çok acı hikayeleri var. Bakmayın bu tapınaklar şehrindeki bu etkileyiciliğe, Kamboçya'nın da hikayeleri gerçek anlamda
büyük acılar içeriyor. Ve işte onlarla birlikte Kamboçya'da mutlaka görülmesi gereken yerler arasında Angkor yer alıyor. Angkor'a nasıl gelebilirsiniz? Siem Reap'ten öncelikle turlarla buraya gelme şansınız var. Hatta bu iyi bir seçenek çünkü burayı size anlatan bir rehberin olması, bölgeyi bilen birinin olması önemli. Ancak tabii ki buradaki rehberler İngilizce veya başka dillerde hizmet veriyorlar. Türkçe bunların arasında yok. Eğer Türkiye'den bir turla geldiyseniz zaten rehberiniz olacaktır. Buradan da lokal rehber yanınıza alınıyor. Gerçi daha çok o yanımızda taşınıyor. Her zaman yurt dışına seyahat edenler, turlarla seyahat edenler bilirler. Onun dışında kendiniz gelmek isterseniz ya bisikletle geleceksiniz ya ikincisi taksi tutacaksınız ya da benim yaptığım gibi bir tuk tuk kiralayacaksınız. Bu arada biletler 1 günlük, 3 günlük, 7 günlük ve 1 aylık olarak satılıyor. 1 günlük biletler pandemi öncesinde yaklaşık 20 dolarken şimdi 37 dolar olarak satışa çıkmış. 3 günlük biletler aslında en ideali. 10 gün içerisinde bunu 3 gün olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da 1 ayın içerisinde 7 günlük bileti, yani 7 giriş yapabiliyorsunuz. Ara günlerde dinlenerek. Yine bu daha mantıklı bir, eğer burada tabii 1 ay kalıyorsanız mantıklı bir seçenek. Onun dışında eğer pasaportunuz 1 aydan fazla vizeniz varsa, ki biliyorsunuz Kamboçya Türkiye vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uyguluyor ve 30 günlük kapıda vize veriyor. Bu vizenin dışında eğer daha fazla 3 aylık vesaire gibi bir vizeniz varsa daha uzun Angkor giriş kartı alabiliyorsunuz. Sanıyorum 100 dolar, 200 dolar civarında farklı paketleri var bunların. Bunlarla da yine buraya gelebilirsiniz. Peki bu tuktuklara ne kadar veriyorsunuz? Yaklaşık olarak belirli programlar tabii farklı fiyatlar içeriyor. Ben onlarla ilgili kısımları videonun altına bırakayım. Videoda çünkü söyleyeceğim rakamlar hep kalıcı olarak devam edecek. Sonra değiştirme şansımız olmayacak. Onları videonun altına bırakayım. Bunun dışında etrafta yiyecek, içecek vesaire gibi şeyleri çözebiliyorsunuz. Ama tuktukla geldiğinizde şöyle bir güzelliği var. Sizi sürekli olarak bekliyor. Bekleyen bir aracınız var ve geldiğinizde size soğutulmuş ıslak mendilinizi veriyor. Her tapınaktan çıktığınızda bunu yapıyor. Ayrıca yine sürekli olarak soğuk su var araçta. Bunu da yine fiyatın içerisinde size sunuyor ki bunların ne kadar önemli olduğunu buraya geldiğinizde anlayabilirsiniz. Gerçekten çok önemli ve sizi istediğiniz kadar bekliyor. Yani herhangi bir sınırlama yok. Burada tek eksik ne? İşte size bunu anlatacak biri. Yani buraları böyle bir taş yığını olarak gezerseniz pek keyif almayabilirsiniz. Sadece Instagram fotoğrafı çekecekseniz, sosyal medyada paylaşmak için fotoğraflar çekecekseniz sizi tatmin edecektir. Ama daha fazlasını istiyorsanız işte orada biraz soru işareti yaratıyor bu. Ama hani uygun seçeneklerden bir tanesi bu. Biletinizi kaybetmiyorsunuz. Biletinizi aldığınızda zaten fotoğrafınızı çekiyorlar. Bir başkasının size bileti satın alması bile mümkün değil. Fotoğrafınız bilette yer alıyor. Gruplar dışında konuşuyorum yine. Ve her girdiğiniz tapınağın önünde şöyle göstereyim. Şuradaki gibi kulübeler var. Oradaki kulübeler gibi yerde bulunan görevliler her yerde sizin bu biletlerinize bakıyorlar. Ve herkes tek tek kontrol ediliyor her yerde. En az ben bugün 6-7 tapınak gezdim. 6-7 tapınakta da hepsinde bakıldı. Ve ezilmeden şöyle karşıya geçeyim ben. Devam edelim. Şimdi tuktukuma bineceğim. Program dahilinde ne gerekiyorsa devam edeceğim. Evet, Kamboçya bayrağını görüyorsunuz. Kamboçya bayrağında da yine Angkor Wat, Angkor bölgesi yer alıyor. Bayrakta da yer alan çok önemli bir yerdeyiz. Yani ülkenin ana sembolü Angkor, Kamboçya bayrağında da yer alan önemli bir sembol. Bizim Batman şu anda araçta yok. Ama en azından benim için oturacak bir yer olmuş oldu. Ve onu bekliyorum. Onunla birlikte devam edeceğiz.
Angkor turunda gittiğiniz yol dahil olmak üzere gittiğiniz bölge harika bir noktada yer alıyor. Bu nedenden dolayı da büyük keyif alacaksınız yolda. İşte motorla gitmenin, yani römorklu motorla ya da bizim deyişimizle tuk-tukla gitmenin en büyük güzelliklerinden bir tanesi bu. Harika bir manzarada. Zaten çok sıcak bir ortamda gezdiniz. Şimdi de püfür püfür yine manzarayı seyrederek devam edip otelinize gidiyorsunuz. Ben dediğim gibi videonun sonunda size Batman'in hem iletişim numaralarını size bırakacağım, iletişim numaralarını size bırakacağım. Keza yine Keşfet TV internet sitesine de aynı numaraları yazacağım. Gelmeden önce bana da yazarsanız veya benimle irtibata geçerseniz irtibat kurmanızda da ben size yardımcı olmaya çalışırım. Lütfen Keşfet TV kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Birlikte dünyaları gezmeye devam ediyoruz. Dünyanın bir ucunda, bize göre dünyanın bir ucunda, nefis bir coğrafyada, nefis yerler geziyoruz. Gerçekten hastayken bile, ayakta durmakta zorlanırken bile buraları gezmek, buralardan keyif almak çok 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 önemli. Belki de boş boş konuşuyorum şu anda. Ama muhteşem bir yerde, müthiş bir an yaşıyoruz şu anda. Dün deli gibi bir yağmur yağdı. Bugün şansa, Angkor'da, şansa mı diyeyim artık. Tabii ki yağmur olmaması çok güzel. Havanın açık olması fotoğraf ve video açısından çok güzel. Sıcak, çok boğucu ama yapacak da bir şey yok. Yağmur yağmasından iyidir. En azından güzel güne denk geldi. Ve Angkor arkeolojik kentini bir defa daha en azından kendi görmek istediğimiz noktaları gezmiş olduk. Oho! It's for you. It's good for the healthy. Bakın işte böyle bir şeyle gelirseniz, Batman'le gelirseniz buraya böyle güzel de ikramları var. Suyu geçtim, soğuk mendili geçtim. Şimdi de soğuk, sağlıklı bir thank you very much. Yeah, it's my good friend. for healthy. Yeah, thank you very much. Hastayım diye de böyle bir Hindistan cevizini teşekkür ediyorum kendisine. Çok teşekkürler. Thank you. İşte böyle de güzel insanlar var burada. Kamboçya'da, Siem Reap'te. En azından böyle güzel dostlarınız var. Thank you bro. Thank you. Ve kendisini tanıdınız artık. Onunla birlikte olmakta, birlikte seyahat etmekte gayet keyifli. Ve görüyorsunuz. Bunu da ben içeceğim artık. Of, çok keyifli. Vallahi gittiğiniz bir ülkede yeni tanıştığınız, birlikte seyahat ettiğiniz insan size jest yapmak için çırpınıyor. Sonuçta parasıyla bir iş yapıyor ve şu Hindistan cevizini ben hastayım diye sağlık için getirdim sana diyor. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Teşekkürler, teşekkürler Batman, teşekkürler Siem Reap, teşekkürler Kamboçya.